Ben beyin cerrahıyım, nörobilimciyim, tıp fakültesi dekanlığı yapıyorum ve son 10 yılda da hem Avrupa Bilim Sanat Akademisi'nde hem de Dünya Sanat Bilim Akademisi'nde beyinle ilişkili yapılan çalışmaların üyesiyim. Ve son 10 yılda biz beyin nasıl çalışıyor, beyin nasıl düşünce üretiyor sorusuna yanıt ararken elde ettiğimiz sonuçlar yavaş yavaş bize yaşam nedir, biz bu ağın içerisinde hangi noktadayız gibi sorulara da benzer matematikle yanıt verebileceğimiz sezgisini uyandırdı. Ve şimdi sizlerle onları paylaşacağım. Esasında konuşmanın konusu şu: nasıl daha iyi ve güzel bir dünya yaratabiliriz? Hepimizin esas amacı bu. Ve ben de buna bir beyin bilimci gözüyle bakacağım. Çünkü içinde olduğumuz bu Newton, Bacon, Descartes kültürünün, bu uygarlığın, ki bu uygarlığın hakkını da vermek lazım. İnsan ömrü 38 yılken ortalama, şimdi biliyorsunuz 80'li yıllara falan ulaştı. İyi bir yerdeyiz. Ama içinde bulunduğumuz sorunlara yanıt bulmakta zorluk çekiyoruz. Korona döneminde bunu gördük. Korona insan zihninin gelişme hızını gerçekten çok hızlandırdı. Ve bizim insan merkezli anlayışımızdan yavaş yavaş yaşam merkezli bir anlayışa doğru bir geçiş süreci gerçekten hızlandı. İklim değişikliği var, fakirlik var, gelir dağılımında eşitsizlik var ve gerçekten de nasıl daha iyi ve güzel bir dünya yaratabiliriz sorusuna yanıt vermekte zorluk çekiyoruz. İşte bu soruya yanıt arayanları biraz önce dinlediniz. Herkes kendi penceresinden bu soruya bir yanıt bulma çabası içerisinde. Burada gördüğünüz şey, bana göre en azından var olan en güzel şey. İnsan beyni. Neden? Çünkü düşünüyor. Yani benim bütün bu yolculuğumun sebebi hep şu soru oldu. Hala tüylerim diken diken oluyor bu soruyu sorduğum zaman. Nasıl oluyor da bu et, bu 1500 gramlık bu organ sanat yaratıyor, bilim yaratıyor, düşünüyor, zihin yaratıyor. Dolayısıyla 2012'de dünya önce Avrupa Sanat Bilim Akademisi'ne başladı. Dedik ki madem ki böyle bir yapı var, biyolojik enformasyon işleyen bir sistem. Bu biyolojik enformasyon işleyen sistem, bu 1500 gramlık bu et 100 milyar nörondan oluşuyor ve her biri de 10-15 bin başka nöronla bağlantısallık ağı içerisinde 100 trilyon ağ var. Öyleyse dedik biz 100 milyar bilgisayarı bir araya getirsek, her biri 10-15 bin başka bilgisayarla bağlantılandırsak bu bir zihin üretebilir mi? Ya da biz böyle bir modellemeyi bugünkü bilgisayarlarla yapabilir miyiz? Ve böylelikle yaklaşık 120 bilim insanı bu konuyla ilişkili farklı farklı açılardan çalışma süreci başladı. Avrupa'daki İnsan Beyin Projesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İnsan Connectome projesi çerçevesinde. Ve 2015 yılında ilk kez insanlık tarihinde ilk defa beyin nasıl düşünce üretiyor sorusuna bir video yanıt elde ettik. Burada gördüğünüz şey bir deney hayvanının hipokampus, beyninin hipokampus bölgesinin karar verme anındaki videosu. Bu gerçek bir görüntü. Burada hayvanın kafesinin kenarına bir su koyuyorsunuz. Hayvan bir karar veriyor. Ben bu suya gideyim mi, gitmeyeyim mi? Ve o karar verme anında burada gördüğünüz 36 bin nöron var. Yani bile bir tanesi 1 milyon nöron demektir. Dolayısıyla burada 36 bin nöronun karar verme anındaki görüntüsünü izliyorsunuz. İlk kez düşüncenin görüntüsü. Tabii bu 2015'te oldu ve bunun arkasındaki matematik ortaya çıkmaya başladı. Yani insan nasıl düşünüyor sorusunun yanıtını bulmak için bizim bir matematiğe ihtiyacımız olduğunu anladık. Bu matematik yeni bir matematikti. Ve nasıl ki Leibniz döneminde her bilim kendi matematiğiyle birlikte geliyor. Bunun örnekleri çok. Ve bu soru da kendi matematiğiyle birlikte geldi. Bugün artık buna enformasyon matematiği diyoruz. Ve anladık ki esas bizim incelememiz gereken şey nöronlar değil.
Yani bir bütüne baktığınız zaman o bütünü biz hep bugün Newton, Bacon, Descartes çocukları olarak hep onun yapı taşlarını inceliyoruz. Yani maddeye inceliyorsak atomu inceliyoruz. Bir binaya bakıyorsak işte onun yapı taşlarını inceliyoruz. Ekonomiye bakıyorsak para birimlerine bakıyoruz. Bu da bana Refik Anadolu'nun hediye ettiği bir NFT ve anlamaya başladık ki esas iş bağlantısallık ve esas yapmamız gereken şey, anlamamız gereken şey beyni oluşturan nöronlardan ziyade onların birbiriyle oluşturduğu bu bağlantısallık ağı. Ve bu da bize yeni bir matematiğin kapısını açtı. Esasında biz bunu beyin cerrahisinde biliyoruz. Bakın burada solda gördüğünüz nöronal kök hücreleri koyduğunuz zaman oluşan beynin görüntüsü. Hemen ağ yapıyorlar. Hemen bağlantısallık kuruyorlar. Aynen bizim şu anda yapmaya çalıştığımız gibi. Ama biz farklı bir enformasyon biçimini kullanıyoruz. Orada farklı bir enformasyon var. Ve bir kez bu enformasyon bağlantısallık oluştuktan sonra onun içinde düşünce kendi yollarıyla kendi formlarını, paternlerini, desenlerini, örüntülerini ya da network hepsi aynı anlamda kullanıyorum. Dolayısıyla soru şu, nasıl oluyor da bu et düşünce üretiyor? Şimdi bulduğumuz sonuç esasında şöyle basite indirgeyeyim. Bir bütüne bakıyorsunuz. Nedir bu bütün? Beyin. 100 milyar nörondan oluşan beyin. Ve hep bugüne kadar yaptığımız şey nöron çalışıyoruz. Halbuki anladık ki esas iş nöronda değil. Esas iş nöronların oluşturduğu bu bağlantısallık ağında. Çünkü bütün onu oluşturan parçaların aritmetik toplamından fazla. İşte bu fazlalık nereden geliyor? Çünkü bu termodinamiğin ikinci yasasına aykırı bir şey. Bu fazlalığın nereden geldiğine ait artık elimizde bir matematik var. Ve bakın basite indirgemek için söylüyorum. Burada 12 tane nöron olduğunu düşünün ve bu 12 nöron size bir şey anlatıyor olsun. Ve buradaki ilk gördüğünüz üçgenler bu sistemin ismi, bu dörtgenler soyadı ve oluşturacağı bu yıldızda ait olduğu kurumu temsil etsin. Ve bu enformasyonu siz bu bağlantısallıktan alıyorsunuz. Ve eğer bu bir minik beyinse 12 nörondan oluşan, bu beynin bize anlattığı bir bilgi var, bir enformasyon var. Ve biz bugüne kadar hep bir bilinmeze, bir bütüne baktığımız zaman onu anlayabilmek için onu temsil ettiğine inandığımız yapı taşlarına indirgeyip o yapı taşlarını inceliyorduk. Hatamız burada. Ama bu insan aklının normal gelişim süreci. Şimdi artık yavaş yavaş anlıyoruz ki herhangi bir bilinmezi incelemek için esas olarak yapılması gereken şey onu parçalara ayırıp parçaları incelemek değil, bu parçaların birbiriyle olan ilişkisini ve parçaların bütünün parçayla ilişkisini incelemek lazım. Çünkü nöronlar bu birazdan bahsedeceğim enformasyon matematiği içerisinde bir zihin oluşturuyorlar. Zihin dediğimiz şey bu et olan biyolojik enformasyon sistemi, beyin dediğimiz bu biyolojik enformasyon sisteminin yaşam dediğimiz en geniş enformasyon kodlama bütünlüğü içerisinde oluşturduğu bir enformasyon ağı. Zihin bu. Ve tekrar o 36 bin nöron, 34 bin nöron tekrar dönüyorum. Bu nöronlara baktığımız zaman aynen bu 12 nörona baktığınız gibi baktığımızı düşünelim. Ve ortaya çıkardık ki bu 36 bin nöron öyle bir bağlantısallık ağıyla bir araya geliyor ki bu 36 bin nöronun verdiği bir karar var. İşte bu kararın matematiği bu. Bunun matematiğini bilmemize şu an için gerek yok. Ama bunun bir matematiği var. İlk kez düşüncenin nasıl oluştuğuna dair elimizde bir matematik var. Tabii bunu anladığımız zaman esasında sevinelim mi, üzülelim mi onu da bilmek zor. Neden? Çünkü buradaki sistem 36 bin nörona ait olan bir matematik. Yani geride ne kadar var? 100 milyar eksi 36 bin. Ve anladık ki elimizdeki bilgisayarlar değil, öngörülebilir gelecekteki bilgisayarlar da beynin modellemesini yapmaktan çok uzakta. O nedenle hep
hep başka modellemeler üzerinde ilerlemeye başladık. Ama olsun, bir defa artık kapıya ayağımızı koymuştuk ve kapıdan bilmediğimiz farklı bir dünyanın ışığı gelmeye başladı. Çünkü artık elimizde bir matematik var. Düşünce nedir diye ya da beyin nasıl zihin üretiyor sorusuna artık verebileceğimiz ya da bugün çalışabileceğimiz, modelleyebileceğimiz, zihin nasıl oluşuyor sorusunu yeni bir modellemeyle yanıt verebileceğimiz, daha önce bilmediğimiz yeni bir matematik var. Bu matematik 2015'ten bu yana hızla gelişti. 2015'ten bu yana bütün Abel ödülleri, Fields ödülleri, geçen seneki fizik ödülleri, bu seneki fizik ödülleri bir hafta önce açıklanan hepsi enformasyon matematiğine verildi. Hepsi bu olarak. Ve ben bu slaydı 2016'da kullanıyordum ve diyordum ki bakın yaşam dediğimiz bu sistem bir araya gelmiş bir enformasyon kodlama sisteminin bütünlüğü. Çünkü bunu biz beyinden böyle öğreniyoruz. Ve bizim yeni bir matematiğe ihtiyacımız var. Bizim var olan matematiğimiz teldeki kuşların matematiği. 0. dakikada kaçı var, 1. dakikada kaçı kondu. Oysa diyorduk bizim ihtiyacımız olan şey teldeki kuşların durağanlığının matematiği değil, bize gerekli olan buradaki kuş sürüsünün birinci kuşun ikinciyle, ikincinin 1 milyonuncuyla ilişkisini bize anlatan bir matematiğe ihtiyacımız var. Ve bu matematiğin esasında başlangıcı ta 1850'lere dayalı bir Bayezyen matematik diye bir matematik. Ama bu çok gelişti artık ve bu artık kocaman bir enformasyon matematiği adını aldı. Biz böylelikle yaşamın içerisindeki bu bir araya gelmiş kodlama sistemlerini, sosyolojik olaylar dahil, aynen beynin nasıl zihin üretiyor sorusuna yanıt vermedeki modellememiz gibi matematik bir modelleme ile anlayabilir durumdayız. 2016'da bunu konuşurken 2018'de Avrupa Bilim Sanat Akademisi'nden de dostum Giorgio Parisi bu yazıyı yazdı. Ve burada gördüğünüz şu soldan üstten en üstteki formül aynen F eşittir MA gibi, aynen E eşittir MC kare gibi sadece bir matematik ifadenin ötesinde kültür yaratan bir etkiye sahip olma potansiyeli olan bir matematik ifade. Çünkü bu sistem bize herhangi bir bağlantısallık ağı içerisindeki geleceğe dönük olarak nasıl bir enformasyon bütünlüğü oluşturabileceğini anlatan bir formül. Yani birinci kuş ikinciyle nasıl bir etkileşim halinde, ikinci 1 milyoncuyla nasıl bir etkileşim halinde olduğunu bize söyleyen bir formül. Ve Parisi bununla geçen sene ödül aldı, Nobel ödülünü aldı. Çünkü bunu bazı demir ve bakır alaşımlarına uyguladığı için. Ama bu senedeki Nobel ödülleri de bütün son dönemdeki bütün matematik ödülleri bu enformasyon matematiğine veriliyor. Size bir başka şey göstereyim. Bu 3 gün önce çıkan önemli bir yazı. Burada gördüğünüz bir hücre kültürü. Bu hücre kültüründe nöronlar, 800 bin nöron var. Bu 800 bin nöronu, yani az önceki 34 bindi, 800 bin nöronu bir hücre kültürü ortamına koyuyorsunuz. Bir süre sonra bunlar burada gördüğünüz gibi bağlantısallık ağları oluşturuyorlar. Ama buradaki nöronları eğitebiliyorsunuz. Aynen işte o 1970'lerdeki o Pong diye bir oyun vardı ya, o Pong oyununu oynamayı öğreniyor bu 800 bin nöron. Ve bunu öğrenmesi aşağı yukarı 5 dakika falan alıyor. 5 dakika sonra bayağı ustalaşıyor ve şurada gördüğünüz o çalışmanın videosu. Bu 800 bin nöron bu bağlantısallık ağı içerisinde bilgi işleyebilir hale geliyor. Bir modelleme oluşturuyor. Dolayısıyla artık bu enformasyon sistemi, az önce Rönesans'ta kaldık ve onun yeni döneminden bahsediyoruz. Ben oradan devam edeyim. Bakın, Aristoteles İsa'dan 350 sene önce çıkıyor, diyor ki benim bir elimde 10 kilogramlık demir, diğerinde 1 kilogramlık demir olsa ben ikisini aynı anda yere bıraksam 10 kilogramlık yere ağır olduğu için önce çarpar. Ve insanoğlu buna 2000 sene inanıyor. Bu tümden gelim. Tümden gelimin en önemli iki tane sözcüğü var. Biri varsayım, diğeri kabulleniş. Ve ta ki Galile'ye kadar. Galile gerçekten 1610'da Pisa Kulesi'ne çıkıyor ve 1 kilogramla 10 kilogramlık demir aynı anda bırakıyor ve diyor ki Aristoteles yanılabilir. Çünkü bakıyor ki ikisi aynı anda yere çarpıyor. Ve insanoğlunun o kabullenişinden sıyrılmasını sağlıyor. Neyle?
o varsayımı hipoteze dönüştürerek ve o hipotezi test ederek onun doğruluğunu ya da yanlışlığını yeterince test ettikten sonra ortaya koyuyor ve Rönesans ortaya çıkıyor. İşte bu bilimsel temel, yani benim Newton, Bacon, Descartes kültürü dediğim bu uygarlığımızı yaratan sistem böyle bugünün temelleri atılıyor. Tabii ki bugün ulaştığımız bu uygarlık yaratabildiğimiz en üst uygarlık ama geldiğimiz noktada tıkanıklıklarımız var ve bu tıkanıklıklara işte nörobilimin bir yanıtı var. Çünkü esas gerçek devrimciler bilim insanlarıdır. Bu iş unutulmasın. Her ne kadar bu devrimlere çoğu zaman siyasetçiler, komutanlar falan sahiplenseler de esas yeniliği yaratanlar bilim insanlarıdır. Ve nörobilimin bize şu anda sunduğu bir şey var. Nörobilim şu anda yeni bir katman olarak tümden gelimin üzerine eklemlenmiş, tüme varımın üzerine eklemlenmekte olan bir bağlantısallık bilimi getiriyor. Ve bu bağlantısallık bilimi sadece nörobilimi değiştirmiyor. Edebiyatı da değiştiriyor, sanatı da değiştiriyor. Az önce konuştuk, dijital teknolojiyi değiştiriyor. Bizim kendimize, yanımızdakine ve yaşama bakışımızı değiştiriyor. Ve bunun en önemli gerekliliği şu: her şey içinde bulunduğu aile anlamlı. Bu bizim var olan kültürümüzde, sahip olma kültürümüzde bizim kabullenişimiz yaşamın insan için olduğudur. Halbuki beyin çalışmalarından biz anlıyoruz ki beyin nöron için değil, nöron beyin için, yaşam insan için değil, insan yaşam için. Rönesans'ın getirdiklerinin yanında bir de götürdükleri var. Rönesans insan merkezli bir kültür yaratmıştır. Bugüne kadar çalıştı ama insan merkezli kültür yerine bizim yavaş yavaş zihnimizi yaşam odaklı bir yapıya ulaştırmamız gerekir. Burada bir iki ilginç örnek size göstereceğim. Bakın, bu bilgi işleyen bir sistem, 383 nöronlu bir solucan, deney solucanı. Bu deney solucanının akvaryumunun kenarına bir yiyecek maddesi koyuyorsunuz. Burası birinci nöron, ikinci nöron, üçüncü nöronun birinci saniye, ikinci saniyedeki verdiği kararlar. Ve bu algoritmayı birazdan göreceksiniz, bir Lego robota veriyorsunuz. 383 nöron olduğu için robot bu. Sistemde basit. Ve bu bilgiyi aktardığınız zaman artık bu Lego aynen bu deney solucanın verdiği kararların aynısını vermeye başlıyor. Yani bilgi işleyen sistemler bu işletim sistemi açısından içinde bulundukları organizmadan bağımsızlar. Yani zeka onu üreten organizmaya ait bir şey değil. Zeka yaşama ait olan bir şey. Dolayısıyla bu esasında 80'lerin ortalarından bir yapay zekacılardan tarafından bilinen bir şey. Bunu tekrarlamam lazım. Yani her bilgi işleyen sistem er ya da geç zeka üretiyor ve üretilen zeka onu üreten organizmaya ait bir şey değil. Yaşamın bütünlüğüne ait olan bir şey. Ve nörobilim bize bunu öğretiyor. Bakın burada bu da bir başka Nature yazısı. Burada gördüğünüz ilk sinema filminin GIF'i. Bu GIF proteine, protein RNA'ya, RNA DNA'ya dönüşüyor. Aynen bir virüs gibi bu bir bakteriye aktarılıyor. Bakteri sonsuz üremeye bırakılıyor ve 25 nesil sonra bu kez genom tekrar elde ediliyor. DNA'dan RNA, RNA'dan bu kez sağdaki görüntü elde ediliyor. Yani oradaki şurada gördüğümüz o görüntü kaybı şu yeşil bir şey. Sadece henüz daha tekniği tam oturmamışlar. Birbirinin aynısı. Yani yaşam dediğimiz bu enformasyon bütünlüğü iç içe geçmiş bir kodlamalar sistemi bütünlüğü. Ve bu kodlamalar birbirine dönüşebiliyorlar. Yani onlu sistem, ikili sisteme zaten biliyoruz dönüşüyor ama RNA DNA'ya dönüşüyor ya da edebiyat sinemaya dönüşüyor. Bu yaşamın her katmanında böyle.
Sona doğru yaklaşırken şunu size göstermek istiyorum. Paris'ten aldığım bir slide. Burada üst üste konmuş 41 çift dirsekli sarkaç var. Bu çift dirsekli sarkaçları, 41 sarkaçı sonsuz salınıma bıraktığınız zaman her seferinde farklı bir paternle sona eriyor. Ve biz işte bu enformasyon matematiğiyle bunların ne şekilde sonuçlanacağını biliyoruz. Yani elinizde 41 nöron düşünün mesela. 41 nöronun bağlantısallığı ya da bunu geçin 41 öğrencili bir ilkokul sınıfı düşünün ve 25 sene sonra bir araya geldiklerini düşünün. Kırmızı öğrenciyle yeşil öğrencinin, mor öğrenciyle diğerinin bağlantısallık paternini düşünün. İşte bunun matematiği var ve bunu bize nöronal sistemler öğretiyorlar. Bunun adı otopoiezis. Yani her sistem yeteri kadar bilgi işlediği zaman zeka üretiyor. İşte bir bütünün onu oluşturan parçaların aritmetik toplamından fazla olmasını sağlayan şey işte bu otopoiezis dediğimiz termodinamiğin ikinci yasasına uymayan o fazlalıktan geliyor. Bunu ilk fark eden kim? Schrödinger. Schrödinger 1943'te yaşam nedir diye sorduğu zaman bunu söylüyordu. Diyordu ki bir inorganik evren var. Bu organik bir evren yaratıyor. Hücre evreni yaratıyor. Organ evreni yaratıyor. Ama termodinamiğin ikinci yasasına göre bunun olmaması lazım. Ve bugün artık biliyoruz ki enformasyon işleyen sistemler termodinamiğin ikinci yasasına uymuyorlar. Ve bu önemli bir farklılık. Çünkü her bilgi işleyen sistem er ya da geç zeka üretiyor. Bakın burada gördüğünüz tek bir kök hücreden üreyen 1 milyon yani bir leblebi tanesi büyüklüğünde bir organoid, mini beyin. Bunları biz 2016'dan beri laboratuvarda saklıyoruz. Gerekirse bunlar üzerinde çalışıyoruz. 2018'de Duke Üniversitesi'nde bir şey keşfedildi. Çok ilginç. Bu mini beyin 1 milyon hücreli bu mini beyin EEG dalgası üretiyor. Yani zeka yaratıyor. Ve ürettiği EEG dalgası anne karnında büyümeye çalışan embriyonun beyniyle aynı EEG dalgası. Acayip bir şey. Dolayısıyla enformasyon işleyen sistemler zeka üretiyorlar ve üretilen zeka onu üreten organizmadan bağımsız bir şey. Ve bu bize yeni bir kültür açıyor. Bu kültürün adını şimdilik işte daha iyisi bulunana kadar yaşamdaşlık adını veriyoruz. Yaşamdaşlık kültüründeki en önemli öğe yaşamın insan için olduğu değil, insanın yaşam için olduğu. Buradaki enformasyon ağını oluşturan her şey bu bütünlük için ve oluşan zeka da öyle. Dolayısıyla burada en önemli işin başlangıç noktası merak. Bizim var olan kültürümüzde çalışkan olmak ve zeki olmak gereğinden fazla kutsanmış iki özelliktir. Tabii ki çalışkan olmak ve zeki olmak çok önemli. Ama artık bu yeni yaşamdaşlık kültüründe, bu bağlantısallık biliminde esas olan merak, iyilik ve yaratıcılık. Zaten bugünkü konuşmalarda en çok sözü edilen şeyler de bunlardı. Tabii burada hep zihinden bahsettiğim bir de bilinç var. Bilinç anlamlandırmayla alakalı bir şey. Onu bir başka TEDx konuşmasında belki konuşuruz. Eğitimini değiştiren bir şey bu. Neden eğitimi değiştir? Bizim var olan eğitimimiz buradaki gibi, bu tavuğun eğitimi gibi bir şey. Bu ortada bir pembe halka var. Bu pembe daireyi gagaladığı zaman ona bir arpa veriliyor. Biz eğitimden bunu öğreniyoruz. Zannediyoruz ki o test sorularını çözmekle hep o arpayı alacağız. Halbuki bu asal yapı, bu enformasyon sistemi başka renklerin olduğunu da bize gösteriyor. Merak burada çok önemli. Merak o örümcek ağı gibi olan o zihnin, o örümcek ağını oluşturan ipliğin kendisi o merak. Merak sandığımızdan önemli bir şey. O yüzden bu konuşmada altını çizmek gereken tek bir sözcük varsa meraktır esasında. Ve bu anlayış bizim yaşama bakışımızı değiştirdi mi? Vallahi nörobilimciler olarak bizim yaşama bakışımızı çok değiştirdi. Aynen renk körü olan birisinin renk körlüğünün düzeltilmesi gibi. Renk körü olanlar renk körü olduklarını bilmezler. Ta ki renk körlükleri düzeltilinceye kadar. Ve renk körlüğü düzeltilince aynen buradaki çocuğun kırmızıyı gördüğü zaman hissettiği gibi anlar ki kırmızı artık bildiği kırmızı değil, mavi bildiği mavi değil. İşte bugünkü konuşmalara ben de bunu hissettim. O yüzden çok teşekkür ederim Ali Bey'e. Bitmedi. Dolayısıyla bu bize
yeni bir uygarlığın kapılarını açıyor. Ben sizin zihninizin alanlarını bu yeni uygarlığa açmanızı çok istiyorum. Çünkü gerçekten nasıl daha iyi ve güzel bir dünya yaratabiliriz sorusuna biz bu alanda samimi yanıtlar bulabiliriz. Bakın, bu önemli bir metamorfoz, önemli bir dönüşüm. Aynen tırtılın kelebek olması gibi. Biliyorsunuz, tırtılla kelebek aynı gen yapısına sahip. İkisinin gen yapısı aynı. Ve her tırtıldan da malumunuz kelebek olmuyor. Bir tırtılın kelebek olabilmesi için yaşamayı seçen hücrelerinin bir eşik değeri var. O nedenle herkes çok önemli. Yani 999 işe yaramaz da bir fazlası Türkiye'yi de dönüştürür, dünyayı da dönüştürür, burayı da dönüştürür. O yüzden herkes çok önemli. Bu nedenle ben buradaki toplantı için çok teşekkür ediyorum ve her birinizin gelecekte bir tırtıldan güzel birer kelebeğe dönüşebileceği inancıyla bu konuşmayı bitiriyorum. Teşekkürler.